Merhabalar, ben Merve Özkaynak. Bu videomda Aralık ayında yaptığım alışverişlerimden ve favorilerimden bahsedeceğim. Öncelikle Aralık ayında yaptığım alışverişlerden bahsetmek istiyorum. Gratis'ten Crystal Essence adında bir alüminyum ve paraben içermeyen koltuk altı rolonu satın aldım. Bunun 3 farklı çeşidi var. Bendeki papatyalı ve yeşil çaylısı. Hem kokusunu çok sevdim, aynı zamanda tabii ki alüminyum ve paraben içermemesi çok hoşuma gitti. Fakat yaklaşık bir haftadır kullanıyorum ve terlemeyi kontrol altına alma adına ne yazık ki hiç başarılı bulmadım. O yüzden zannediyorum ki dışarıda en azından kullanmayacağım bunu. Gene evde, ev içerisinde sürerim mutlaka ama dışarı çıkarken risk alıp bu ürünü kullanabileceğimi zannetmiyorum. O yüzden Aralık ayı alışverişlerim arasındaki beğenmediğim tek ürün bu diyebilirim. Sonra sıra geldi NYX'in bu son zamanlardaki en trend renklerden biri olan gri ojesine. Hem rengini çok beğendim hem de kapatıcılığını çok beğendim. Aynı zamanda kıvamı da çok yoğun kıvamlı olmadığı için çok güzel bir sürüm kolaylığı sağlıyor ve fırçası da çok pratik. Çok rahat şekilde sürdüm, hiçbir şekilde taşırmadan ve ikinci katta da yapışma olmadı. Kuruma süresi de gayet makul. Yaklaşık bir 5 dakika, 6 dakika içinde tırnaklarım ellerimle bir şey yapabileceğim düzeye geldi. Birçok farklı alternatifi var. Ben bunu Douglas'tan aldım. Hatta daha sonra farklı renklerini almak için Gratis'e gittim. Gratis'te NYX'in standının olduğunu biliyorum. Fakat bu versiyonunu bulamadım. Daha yuvarlak şişedeki farklı NYX'in ojeleri vardı. Eğer dediğim gibi Douglas'a yolunuz düşerse NYX'in bu versiyondaki ojelerine mutlaka bir göz atın. The Balm'dan aldığım Fred Boy allığı göstermek istiyorum size. Rengi mat ve pembe. Oldukça doğal duruyor. Hatta şöyle biraz elime süreyim eğer rengini görebilirseniz. Tabi bu kadar yoğun kullanmamak lazım. Dağıttığınız zaman son derece doğal bir pembe tonu bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde işte farlarımla ve makyaj malzememi toparlarken şeyi fark ettim. Yani allıklarımın %90'ı hep simli ve terakota tarzı allıklar. Ben dedim ki artık bir tane mat allık edinmenin zamanı geldi. Gratis'e gitmişken de The Balm'ın Fred Boy allığını satın aldım. Rengini şimdilik çok beğendim. Eğer bu seriyi beğenirsem bunun şeftali tonlarında da farklı renkleri vardı. Onlara da bir şans verebilirim. Gratis alışverişimin sonuna geldim. Son olarak da Wet n Wild'ın bu görmüş olduğunuz rengarenk paletlerini satın aldım. Benim için çok iddialı renkler aslında. Daha önce makyaj koleksiyonumda hiç bu tarz renkler yoktu. Ama hep her gittiğimde de mutlaka Wet n Wild'ın standında bu iki farı gördüğüm zaman hep gözüm kalıyordu. İşte geçtiğimiz günlerde de Gratis'e gidince artık alayım bari bir deneyeyim dedim. İlk olarak Arts in the Streets paletini evde bir denedim. Yine dediğim gibi benim için biraz iddialı renkler ama belki önümüzdeki günlerde bu farlarla renkli makyajlar yapabilirim. Sıra geldi Bobbi Brown'dan aldıklarıma. Zaten yakın zamanda fondötenim bitmek üzereydi. Ben de bu sefer Bobbi Brown'dan satın almak istedim. Bendeki versiyonu Skin Foundation, 1 numara Warm Ivory rengi. Yapısını beğendim. Son derece ince bir fondöten. Cildinizde hiçbir ağırlık yapmıyor. Fakat daha önce kullandığım fondötenlere göre yani bir Clarins'le ya da bir Chanel Velvet Lumiere'le karşılaştırdığımda yağlı ciltler için ya da karma ciltler için biraz parlak bir fondöten. Çünkü içerisinde çok fazla pudra yok. Zaten pudralı bir yapısı da yok fondötenin. Dolayısıyla sürdükten sonra mutlaka yine T bölgemi transparan bir pudrayla sabitleme ihtiyacı duydum. Ama genel olarak dediğim gibi hem o bitişini, mat bir bitişi yok, parlak bir bitişi var. Hem o parlak bitişini hem de ciltteki hafifliğini çok sevdim. Önümüzdeki günlerde de makyajlarımda bu fondöteni kullanmayı düşünüyorum. Gözaltı kapatıcım da bitmişti. Hazır Bobbi Brown'a gitmişken bu seti denemek istedim. Burada hem gözaltı kapatıcısı hem de gözaltı kapatıcısını sürdükten sonra yanında da fixlemeniz yani gözaltı kapatıcınızı sabitlemeniz için pudrası var. Bunu da yaklaşık 2 seferdir kullanıyorum. Son derece kalıcı olduğunu söyleyebilirim. Pudrasını da sürünce gerçekten gün içerisinde gözaltınızda herhangi bir akma yapmıyor ve gün içinde sürekli şekilde gözaltınızda kalıyor bu ürün. Pembe tonlarda da bir corrector satın aldım. Bazen tek başına kullanıyorum Bobbi Brown'un gözaltı kapatıcısını. Bazen de önce corrector'ı sürüp ondan sonra kapatıcıyı sürüyorum. Önümüzdeki günlerde yapacağım makyajlarda da kullanırım. Siz de o zaman hem corrector'lı hem de corrector'sız olarak farkını görmüş olursunuz. Dediğim gibi bu mat allıklara merak saldığım bu günlerde bir tane The Balm'dan aldım, bir tane de Bobbi Brown'dan aldım. The Balm'dakinin rengi çok daha açık, Bobbi Brown'daki de ne kadar pembe durursa dursun daha gül kurusu gibi duruyor yanaklarınızda. Bunun da yapısını çok sevdim. Hem cilde çok güzel oturuyor ürün hem de gün içinde kış mevsimi olmasına rağmen ne kadar rüzgar da olsa cildinizden uçup gitmiyor.
O yüzden bu allığı da sevdim. Önümüzdeki günlerde bunu da kullanıyor olacağım. Aralık alışverişlerimi bitirdiğime göre şimdi sıra geldi favorilerime. Flormar'ın Silk Satin serisindeki bu ojeyi çok sevdim. Bunun rengi Panties rengi. Fakat bende beyazı ve sütlü kahvesi de var. Ama tabii Flormar'ın mağazasına gittiğimde çok başka renklerini de gördüm. Bayıldım. Niye çok sevdim? Öncelikle ben mat bitişli ojeleri çok seviyorum. Bunun da bitişi ne kadar adı Silk Satin de olsa bitişi son derece mat ama bir o kadar da parlak. Yani o hayal ettiğiniz taş gibi matlık değil. Bir taraftan da bir parlak bir duruşu da var. Hatta Instagram'da bunun fotoğrafını da paylaşmıştım. Merak edenler orada da görebilirler. Fakat yapısı yoğun bir oje. Eğer birinci ve ikinci katı ince sürerseniz gerçekten çok başarılı. Kuruma süresi de o zaman daha az oluyor. Ama biraz kaçırırsanız ve biraz kalın sürerseniz kuruma süresi biraz uzayabiliyor. O yüzden bu seride mutlaka birinci ve ikinci katı ince sürmeye dikkat edin. İkinci favorim L'Oreal Elseve Komple Onarıcı 5 serisinin Anında Mucizevi Bakım Kremi. Bazen banyoya girdiğim zamanlarda saçlarım boyalı ve yıpranmış olduğu için mutlaka her şampuanlamadan sonra bakım yapmam gerekiyor saçlarıma. Eğer vaktim olursa uzun bekletmeli bakımları severek yapıyorum ama bazen çok da vaktim olmadığında hemen saçıma bir yumuşatıcı sürüp çıkmak istiyorum. Bu ürünün niye çok sevdim? Çünkü çok pratik. Bazı biliyorsunuz bakım kremlerini diplerinize değdiremiyorsunuz saçlarınızı yağlandırabildiği için. Sadece uçlarınıza sürüp beklemeniz gerekiyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Saçınızın tamamına yani kökten uca kadar sürüp hiç beklemeden anında yıkayabiliyorsunuz. Çıktığınızda da saçlarınız yumuşacık ve parlak oluyor. O yüzden L'Oreal'in bu Anında Mucizevi Bakım Kremi son zamanlarda favorilerim arasında. Ve yine vazgeçemediğim Shiseido'nun transparan pudrası. Gerçekten o kadar bereketli bir ürün ki bu. Kanalımı ilk açtığım dönemde almıştım. Hala neredeyse her gün kullanıyorum. Biliyorsunuz her seferinde hep söylüyorum T bölgem çok yağlı. O yüzden mutlaka bir transparan pudra kullanıyorum diye. Her gün çantamda aynalı olması da çok pratik. Hemen kendi pudra süngeriyle hemen T bölgemi kontrol altına alıyorum. Hem dediğim gibi cildimin yağını çok güzel kontrol altına alıyor. Hem de çok çok bereketli bir ürün. O yüzden aralık favorilerim arasında mutlaka Shiseido'nun bu transparan pudrasını da koymak istedim. Eğer sizin de benim gibi böyle cildiniz yağlı veya T bölgeniz yağlı bir cildiniz varsa mutlaka Shiseido'nun bu transparan pudrasına bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi sıra geldi son zamanlardaki favori fırçam Sigma F50. Bu aslında MAC'in 187 fırçasının muadili gibi diyebilirim. Hem sentetik hem de doğal karışık bir fırça. Uzun zamandır kabuki fırça kullanıyordum fondötenlerimi yayarken. Fakat şeyi fark ettim yani yayma işleminde tabii ki bu fondötenden fondötene göre mutlaka değişiyor ama özellikle pudra formlu fondötenler kullandığım için ben kabuki fırçalar daha homojen şekilde dağıtmıyor fondöteni. Bu fırça çok zorlandığım Face and Body'yi dahi çok homojen şekilde dağıttı ve hiçbir şekilde çizgi çizgi bir görüntü vermedi. Açıkçası her türlü fondöteni dağıtmada çok başarılı olduğunu düşündüm. O yüzden son zamanlarda birçok fondötenimi kullanırken bu yeni aldığım Bobbi Brown'u da bununla sürdüm. Onda da çok başarılı oldu. Yani hem ince fondötenlerde hem de kalın fondötenlerde sadece ürünü ucuna alıp yüzünüze minik noktalar koyup bastırmadan dağıttığınızda gerçekten çok başarılı oluyor. Bana Sigma fırçalarla ilgili çok soru geliyor nereden satın alabiliriz diye. Aklımdayken söyleyeyim. Sigma fırçalarının Türkiye distribütörü Cosmela. Cosmela.com'a girip Sigma'nın diğer fırçalarını da inceleyebilirsiniz. Şimdi size ilk kez satın aldığım bir üründen bahsedeceğim. Palmers'ın kakao yağlı vücut losyonu. Bu ürünü ilk kez satın alıyorum. Bloglarda çok metini duydum. Çünkü 24 saat cildi nemli tuttuğu vaat ediliyor bunun. Cildim hala yağlı. Kışın gelmesiyle beraber yüzümde hiçbir değişiklik olmadı. T bölgem hala yağ salgılıyor. Fakat cildim, ellerim, bacaklarım ve tüm vücudum çok kurumaya başladı. Ne kadar duşta vücut kremi kullansam da ya da duşta bebek yağı kullansam da yeterli olmadığını fark ettim. Yani o an cildim nemli gibi kalıyor ama aradan 1-2 saat geçtikten sonra cildimde yine kurumalar meydana geliyor. Ben de araştırma yaparken bu ürüne denk geldim. Bir satın alıp denemek istedim. Ben bunu Makro'dan satın aldım ama oldukça yaygın bir ürün olduğunu biliyorum. Mutlaka Watsons'larda ya da Gratis'lerde de vardır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta yolum düşerse mutlaka bakacağım. Kozmetikleri bitirdiğimize göre son zamanlarda keşfettiğim yeni bir kahvaltı alternatifimden de sizlere bahsetmek istiyorum. Hatta bunu Instagram'da da paylaşmıştım. Instagram'ı takip edenler bilirler. Saves Granola. Bildiğimiz bu mısır gevrekleri yani çok şekerli olan ve sağlıklı olmayan mısır gevreklerine çok güzel bir alternatif. Çok butik bir marka Saves Granola. Şu an bildiğim kadarıyla marketlerde satılmıyor. Zaten tamamıyla doğal ürünlerle yapılıyor. Yani şekerle tatlandırılmıyor, işte balla tatlandırılıyor ve içerisinde hiçbir katkı maddesi olmayan gıdalar konuluyor.
Ben özellikle çok doğal olmasına çok güvendim. O yüzden gönül rahatlığıyla tüketiyorum. Ben fit ve spesiyel olanlarını bugüne kadar denedim ve ikisi de çok lezzetliydi. Ama bildiğim kadarıyla çikolatalı ve damla sakızlı olan gibi farklı alternatifleri de varmış. En kısa zamanda onları da denemek istiyorum. Saves Granola'yı nasıl sipariş edeceğinizle ilgili detayları da yine videonun açıklama kısmında veriyor olacağım. Eğer siz de böyle bir farklı kahvaltı alternatifi denemek isterseniz mutlaka Saves Granola'nın da sitesini ziyaret edin. Kahvaltımızı da ettiğimize göre şimdi sıra geldi dergi keyfine. 2015'te yani yeni yılda yayın hayatına giren Charm and Beauty dergisinden bahsetmek istiyorum size. Charm and Beauty tamamıyla kozmetik ve bakım üzerine bir dergi. İçeriği gerçekten son derece doyurucu, birçoğumuzun merak ettiği ürünlerle ilgili çok detaylı açıklamalar var ve çok güzel ipuçları var cilt bakımına ve makyaja dair. 2015'teki ilk sayısında benimle de 4 sayfalık bir röportaj yaptılar. Eğer siz de dergiyi alıp röportajımı okursanız çok çok memnun olurum. Son olarak size Aralık ayı boyunca severek kullandığım bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. İsmi Uber. Uber tamamıyla trafik sorununu çözmek için oluşturulmuş bir application, bir uygulama. Amerikan menşeli bir firma ve Google tarafından da yatırım almış bir internet girişimi. Henüz Türkiye'ye gelmeden önce ben yurt dışında da kullanmıştım bu uygulamayı ve taksiden çok çok ucuza gitmiştim gideceğim yere. Türkiye'ye de geldiğinde çok sevindim. Son derece basit bir uygulama. Telefonunuza uygulamayı indiriyorsunuz, bilgilerinizi giriyorsunuz ve kredi kartınızı giriyorsunuz. Gitmek istediğiniz yere gitmeden önce telefonunuz üzerinden kapınıza araç çağırıyorsunuz. Ödemeyi nakit olarak yapmıyorsunuz. Kredi kartınızdan çekiyorlar ve bununla ilgili siz puan da veriyorsunuz sürücüye. Yani sürücü, örnek veriyorum, hızlı mı gitti, işte size nazik davrandı mı, bununla ilgili puanlama da yapabiliyorsunuz. Bu da çok önemli. 1 Nisan'a kadar taksilerde %20 indirim de var. Yani 1 Nisan'a kadar taksi de çağırabilirsiniz kapınıza ve %20 indirimden de faydalanabilirsiniz. Bununla ilgili detayları videonun açıklama kısmında veriyor olacağım. Eğer üye olursanız 30 liraya kadarki ilk seyahatiniz bedava olacak. Siz de lütfen Uber'le ilgili detayları internetten girip de bir araştırın. Nasıl bir uygulama olduğunu görün. Sonra da telefonunuza indirip mutlaka kullanın. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz ve abone olursanız da çok sevinirim. Bu arada son zamanlarda Instagram dışındaki sosyal medya hesaplarımı da oldukça aktif kullanıyorum. Google+, Twitter ve Facebook hesaplarımda makyaj, trendler ve bakımla ilgili farklı ipuçları da paylaşıyorum. Sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz çok sevinirim. Videonun açıklama kısmında da hepsinin linkini zaten veriyor olacağım. Aynı zamanda merveozkaynak.com'da da bundan böyle video içeriklerimin dışında farklı makaleler de buluyor olacaksınız. O yüzden merveozkaynak.com'u da lütfen takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.